Evet, Engin Soy. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün 2 Kasım günlerden Salı. Yoğun bir yağmur sonrası internet bağlantımızda sorun çıktığı için birkaç dakika biraz rotarlı bağlandığım için tüm takipçilerimden ve izleyenlerimden özür diliyorum. Bugünkü konumuz sizlere görme kaybının nörolojik nedenlerinden bahsedeceğim. Özellikle görme kaybının nedenleri nelerdir? Bu konulardan size bu akşam bahsedip sizleri bilgi sahibi yapacağız inşallah. Görme kayıplarının en sık nedeni gözle ilgili nedenlerdir. Bu durumda göz hekimleri gerekli incelemeleri ve tedavileri gerçekleştirmektedirler. Herhangi bir sorunuz varsa beni dinlerken soru sorabilirsiniz. Sizlere program sonunda bu soruları yanıtlamaya çalışırım. Buna karşın görme kayıplarının tek nedeni göz hastalıkları değildir. Nadir olmayarak nörolojik yani beyin hastalıklarında da görme kayıpları ve bulanık görme yakınması ortaya çıkabilmektedir. Görme kayıplarının nörolojik sebepleri nelerdir? Birçok nörolojik hastalıkta görme ile ilgili yakınmalar ortaya çıkabilmektedir. Bunlar arasında en sık gördüğümüz optik nörit dediğimiz göz iltihabı, göz siniri damarının tıkanması, yine göz sinirinin tümörleri, hipofiz bezi tümörleri, beyin damar tıkanıklıkları ve doğuştan hepimize bir miras olarak gelen genetik hastalıklar gibi nedenler vardır. Oldukça farklı nörolojik hastalıkların benzer yakınmaları oluşturması nedeniyle bulanık görme yakınması olan hastaların ayrıntılı bir nörolojik değerlendirmeden geçmeleri gerekebilmektedir. Bu nörolojik değerlendirme muayene ile başlayıp tomografi, MR gibi, EMG gibi ileri tetkiklere kadar varabilmektedir. Hipofiz bezi tümörleri nasıl görme kaybı yapar? Hipofiz bezi, bu bez beyindedir biliyorsunuz. Sella turcica dediğimiz anatomik bir alana yerleşmiştir. Ve burada göz sinirlerinin çaprazlaşma yerleri geçmektedir. Hipofiz bezi göz sinirlerinin birleşim yeri olan optik kiazma adı verilen bölgenin hemen üzerinde bulunur. Bu nedenle hipofiz tümörleri optik kiazmaya basarak çaprazlaşan göz sinirlerinin iletimini bozar. Bu durum hastanın ya da hastaların özellikle iki yanlı dış katranı görmesinde sıkıntılara yani bilateral temporal hemianopsiye neden olur. Her iki görme alanında yarım görmeler kayıptır. Optik nöritte yani göz siniri iltihabı ya da optik nevrit dediğimiz hastalarda nasıl bir yakınmalar oluşur? Göz sinir iltihabı genellikle genç kadınları etkileyen
otoimmün bir hastalıktır. Bu durum tek başına ortaya çıkabileceği gibi multiple skleroz yani MS ve nöromiyelitis optika gibi hastalıkların belirtisi olarak da izlenebilir. Hastalarda en sık izlenen bulgu birkaç gün süren ve göz hareketleriyle ortaya çıkan ağrıyı takiben giderek artan bulanık görme yakınması olmasıdır. Görme bozukluğu sıklıkla görme alanının özellikle orta kısmını tutan santral skotom ismi verilen görme kaybı şeklindedir. Optik nöritte altta yatan neden otoimmün hastalık ise yüksek doz kortizon tedavisi verilir. Bu tedavi altında da hastaların çoğunda tama yakın bir düzelme izlenmesine karşın bir kısım hastada hiç düzelme olmayabilir. Peki beyin damar tıkanıklıklarında görme kaybı nasıl oluşur? Özellikle görme korteksi oksipital lob içerisindedir. Bu bölge beynin arkasında yer alır. Burayı kanlandıran arka serebral arter isimli damarın tıkanıklığı ile oluşan enfarktlarda ani gelişen görme alan kayıpları oluşur. Bu hastalarda izlenen görme alanı kayıpları tıkanan damarın diğer tarafında gerçekleşir. Örneğin sağ arka serebral arterin tıkanıklığı olan hastalar her iki gözü ile sol tarafı iyi göremezler. Hastalar görme kaybına yönelik değil, tıkanan damarın tıkanma nedenine göre tedavi edilir. Peki göz siniri damarı tıkanırsa ne olur? Göz sinirinin de damarları vardır. Bu damarlar başta şeker hastalığı yani diyabet gibi küçük damarları etkileyen hastalıklarda tıkanabilmektedir. Bunun dışında bazı iltihabi sistemi hastalıklar da göz sinir damarlarını tıkayabilir. Bunlar içinde en önemli yeri tutan hastalık temporal arterittir. Temporal arterit özellikleri özellikle ileri yaş kadın hastalarda izlenen öncesinde sıklıkla yaygın ağrılar, çene hareketleri ile ortaya çıkan çiğneme kaslarındaki ağrılar, tek taraflı zonklayıcı baş ağrıları ile başlayıp aynı şekilde görme kayıplarına neden olabilmektedir. Temporal arteritte damarlarda izlenen iltihap damarların tıkanmasına neden olmaktadır.
Son yıllarda yapılan çalışmalarda bu iltihabı tetikleyen faktörlerin başında su çiçeği virüsünün olduğuna dair kanıtlar ortaya çıkmıştır. Her ne nedenle ortaya çıkarsa çıksın, temporal arteritin tedavisinde görme kaybının gelişmesini engellemek için elimizdeki tek silah kortizon tedavisinin uygulanmasıdır. Bu elimizdeki en güçlü silahımızdır. Beyin tümörlerinde görme bozuklukları oluşur mu? Beynin birçok yerinde tümörler görme kaybı yapabilir. Bunun mekanizması her ne kadar tümörün oluşturduğu kitle etkisi ile görme sinirlerindeki bası şeklinde olsa da görme yollarında olmayan tümörler de bulanık bir görme ortaya maalesef çıkartabiliyor. Bu durum tümörün yarattığı kafa içi basıncının artması ve görme sinirlerine direkt olarak olumsuz yönde etkilemesi ile olmaktadır. Hipofiz bezi tümörlerinin yanı sıra göz sinir tümörlerinde de ve oksipital lobda yerleşen tümörlerde de görme kaybı izlenebilmektedir. Peki kafa içinci basıncının artması bulanık görme yapar mı? Kafa içi basıncı ne zaman artar? Pek çok sebepleri vardır. Bu travmadan tümörlü oluşumlara, boz basıncına kadar gitmektedir. Kafa içi basıncının artması ile göz sinirlerine bası gerçekleşir. Bu nedenle bulanık görme yakınması oluşabilmektedir. Kafa içindeki basınç arttığında hastalarda şiddetli bir baş ağrısı, bulantı ve kusma yakınması da olmaktadır. Kafa içi basıncını artıran birçok neden olabilir. Bunlar içinde toplar damar tıkanıklıkları, beyin omurilik sıvısının normal dolaşımını bozan süreçler, psödotümör serebri gibi boz beyin enfeksiyonları ve beyin tümörleri sayılabilir. Peki migren hastalığı görme kaybı yapar mı? Migrenli hastaların bazılarında baş ağrısından önce bir tarafta görememe, renkli ve ışıklı objelerde görme, yani biz buna sintilasyon diyoruz gibi bulgular izlenebilir. Bu duruma aura adı verilir. Aura aslında migrenin geldiğini bildiren bir habercidir. Aura dakikalar içinde geçtikten sonra baş ağrısı gelişir.
Biz buna auralı migren diyoruz. Auralı migren dışında retinal migren adı verilen ve bir gözde sadece geçici görme kaybına neden olan retinal migren adı verilen bu migren türü de vardır. Bu durumda ataklar geçicidir ve kalıcı görme kaybına neden olmaz. Leber'in herediter optik nöropatisi nedir? Tabii ki ismini veren şahsın ve hastalığı bulan şahsın ismi verilmiş muhtemelen. Leber'in herediter optik nöropatisi genç erkeklerde izlenen görme kaybına neden olan genetik geçişli bir hastalıktır. Hastalık ne kadar genetik bir hastalık olsa da her iki gözde aynı anda başlamayabilir. Mitokondriyal genlerde mutasyon sonucunda olan bu hastalıkta her iki gözde yıllar içinde artan görme kaybı oluşur. Hastalıkta kadınlar taşıyıcı, erkekler ise hastadır. Kadınlarda hastalığın ortaya çıkışı çok nadirdir. Tedavisinde idebenon isminde bir ilaç kullanılmaktadır. Evet, bu akşam yayınımız bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa tabii ki sorabilirsiniz. Evet, Rezai'den bir yazı gelmiş. İyi yayınlar hocam demiş. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizi dinleyen ve dinlemeyen tüm takipçilerimize, tüm dostlarımıza Lefke'den yağmurlu bir güzel yurttan selamlar herkese. Gelecek yayında buluşmak ümidiyle. Lütfen zil sesini açmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hepinize saygı ve sevgiler sunarım. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıkla kalın.